Arkadaşlar herkese selamlar. Wall Street hafta ortası piyasa analizi ve değerlendirme videosuyla yine birlikteyiz. Biliyorsunuz piyasa Cuma günü Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole sempozyumunda yapılacak olan konuşmaya kilitlendi. Çünkü Fed Başkanı'nın faiz indirimine ilişkin vereceği sinyaller piyasalar açısından da çok önemli. Powell'a da bu konuda çok fazla güven olmadığı için piyasalarda ciddi anlamda bir gerginlik söz konusu. Dün de biliyorsunuz epey bir ciddi anlamda geri çekilme yaşadık. Ama bence bu dünkü geri çekilmenin asıl nedenlerinden biri de OpenAI CEO'su Sam Altman'ın açıklamalarıydı. Sam Altman ne dedi? Bu yapay zeka fiyatlamalarını önceki dotcom krizine benzetti ve deyimi yerindeyse artık bir balon oluştuğunu ima etti. Bu da geri çekilmenin asıl nedenlerinden biriydi. Evet, bence hemen grafiklerimize geçelim. Dün bir tweet atmıştım biliyorsunuz Nasdaq'la ilgili. O sırada şu mum henüz oluşmamıştı. Bu da bugünkü mum. Ben o tweet'i aslında yine boşuna atmadım. Yani ben genelde endeks tweetlerine dikkat edilmesi gereken noktalarda endeksin karar anında karar verme durumuna yaklaştığını hissettiğimde ve kendim de dikkat kesilmeye başladığımda sizlere atıyorum. Evet, burada şu şekilde bir sıkışma yapmıştı. Ne dedik? Ya bu bull flag tarzı yapıyı yukarı kıracak, devam edecek kanal direncine doğru. Ya da burada kanal direncinden zaten dönmüştü. Aşağıda kanal desteğine doğru bir hareket yapacak ve bu hareketi de kesinlikle normal karşılamak gerekir. Bir düzeltme hareketidir dedik. Bu kanalın altına sarkmalar olabilir mi? Olabilir. Buradaki en önemli nokta 50 günlük ortalamamız. O da 22.858'den geçiyor. Bugün bu kanala temas etme durumu söz konusu gibi duruyor açıkçası. Şu anda da mum kırmızı bir şekilde devam ediyor. Vadelilerde %0.56 civarı ekside seyrediyoruz. S&P 500'de dün düşüşler daha sınırlıydı. Nasdaq dün düşüşü bakalım hemen. %1.30 düşüşle tamamlamış ama S&P 500'e geçtiğimizde bu %0.47 düşüş olmuş. Yani aslında teknoloji hisseleri dünkü düşüşten daha çok nasibini aldı. Bunun da dediğim gibi bence asıl nedenlerinden biri Sam Altman'ın açıklamasıydı. Bugün S&P 500'de de düşüş devam ediyor. Yine aynı şekilde kanal desteği ve 50 günlük ortalama buralar çok önemli. Takip edilecek şekilde bence pozisyonlar takip edilebilir. Russell 2000'e geçelim. Evet, 2324 direncini takip etmiştik. Buraya temas etti ve buradan bir geri çekilme yaptı. Şurada önceki kırdığı direnci de destek yapmak isteyebilir demiştik. Ancak bugün o desteğin altında da şu anda fiyatlamalar var. O nedenle aşağıda 2245 ve 50 günlük ortalaması 2234'e kadar geri çekilmeler yaşanabilir. 2278 üstü kapanışlarda da tekrar buradan 2324 civarlarına temas etmek isteyebilir. Evet, VIX'e geçelim. Tabii piyasalar düşüşte olduğu için VIX'te bir yükseliş oldu dün %4 kadar ama bu yükseliş bir kriz yükselişi değil. Biliyorsunuz VIX'te kriz olan zamanlarda en basitinden yani ufak krizlerde bile %8 üstüne %22 gibi yani yaklaşık %30 %40'lık yükselişler olabiliyor. Bu normal endekslerin geri çekilmesinden kaynaklı bir yükseliş oldu burada. O nedenle aslında VIX'te şu anda korkulacak bir durum olmadığını bize işaret ediyor. Zaten endekslere baktığımızda da hala yükselen kanal içerisinde bir boğa piyasası içerisinde devam ediyoruz. Sadece şu anda bir düzeltmedeyiz. Düzeltme olarak kalacak mı? Bunun takibini yapmak durumundayız sadece. Evet, Mag 7 hisselerine geçelim. Nvidia'da son videomda burada artık bir miktar da olsa kar alınması gerektiğinden bahsetmiştim. Çünkü neden? Görüyorsunuz burada yükselen trend artık şurada kapattı. Hatta buradan onaylarını da aldı. Bir sonraki zirvenin üstünde kapanışlar yapamadı temas etmesine rağmen. Ve dün %3,5'luk bir düşüşle neredeyse desteğine kadar şuradaki 174 dolar desteğine kadar geri çekildi. Burada 174 dolar önemli bir desteği. Eğer 174 dolar altında kapanışlar alırsa aşağıda 165 dolara kadar geri çekilebilir. Orada zaten 50 günlük ortalaması da var. Burası önemli bir destek olacaktır. Meta'ya geçelim. Meta'da dün tabi düşüşten nasibini alan şirketlerden %2 civarı düştü. Ancak şurada gördüğünüz gibi yükselen trendinin altında değil.
önceki zirvesinin altında değil. Yani Max 7 hisseleri arasında şu anda pozisyonu daha iyi olanlardan diyebilirim. Burada 50 günlük ortalamanın altında kapanış yapmadığı sürece yukarı görüntüsünü devam ettirir. Ancak 50 günlük ortalamanın altındaki kapanışlarda çok dikkat etmek gerekir. Bende de pozisyonum olduğu bir hisse biliyorsunuz. Burada 50 günlük ortalamanın altında stop olurum. Microsoft'a geçelim. Microsoft'ta bir önceki videoda şundan bahsetmiştik. Burada bir sıkışma var. Hatta bu bir ayı flaması mı, ayı bayrağı mı diye konuşmuştuk. Evet, burada kırılı gelmiş, günü kapatmış ve sonra da %1,5'luk bir düşüş gelmiş. Bu formasyon çalışmaya başlamış görüntüsünde. Ama burada bir 50 günlük ortalama var. 50 günlük ortalama önemli bir destek. Burada destek olmak isteyebilir. Yani 500-503 dolar arası Microsoft'un desteği ve buradan geri dönüş mumları aramakta fayda var. Apple'a geçelim. Apple'da Max 7 hisseleri içerisinde hala nazaran iyi olan senetlerden. Gördüğünüz gibi buradaki düşeni kırdı. 200 günlük ortalamanın üstüne attı. Şuradaki direnci takip edeceğiz demiştik. Çok yakın yerden bir soğumaya, bir düzeltmeye başladı. Şu anda da yine bir bull flag tarzı bir yapı içerisinde. Bunu tekrar yukarı kırmak isterse ilk direncimiz 237 dolar. Onun da üstünde kapanışlar yaparsa 247 dolara gitmek ister. Apple'ın da en önemli şu anda destek noktası buradaki 221 dolardaki 200 günlük ortalaması. Hemen Google'a geçelim. Google'da da biliyorsunuz önceki tepeye geldiğimizden bahsetmiştik. Artık burada tepenin üstündeki fiyatlamalarla altındaki fiyatlamalar olarak düşünmemiz gerekiyordu. Üstüne hiç atamadı zaten. O yüzden üstünde bir kapanış yapamadı ve buradan bir düzeltmeye bu da ayak uydurdu. Şu anda 201.61 dolar civarındaki desteğinde. Eğer bu desteği de aşağıya kırarsa, burada kapanışlar gelirse ilk olarak 198 dolar civarına, sonrasında da 191 dolar civarına geri çekilmek isteyebilir. Yükselişin devam edebilmesi için ise kesinlikle 207 dolar üstünde, yani önceki zirvesinin üstünde günlük kapanışlar şart. Amazon'a geçelim. Amazon'da da bilançoyla oluşan gap kapanmıştı. Sonrasında yine bu dirençte bir konsolidasyon söz konusu olacak gibi. 223 dolar, 221 dolar önemli direnci. Burada 50 günlük ortalama ve yatay desteği var. Pardon, önemli yatay desteği. Buranın altına sarkmadığı sürece Amazon'da da görüntü şu anda negatif değil. Evet, Tesla'da düşeni kırmıştı biliyorsunuz. Ortalamaların üstüne atmıştı. Burada bir bayrak formasyonu oluşturuyor gibi. Buradaki önemli nokta 200 günlük ortalamanın altına hala kapanış yapmadı. Bu şu anda güçlü olduğunu hala gösteriyor. Dünkü düşüşe rağmen. O nedenle şu anda bu bayrak kırılımı takip edilmeli. Bu bayrağı kırıp yukarı gitmek isterse 365 dolarda önemli bir direnci var. Eğer aşağıya kırarsa da 200 günlük ortalamayı da aşağıya kırmış olur. İlk desteği 321 dolardaki 50 günlük ortalaması. Belki buraya, şu düşene, onaya da gelmek isteyebilir. Orada da 314-315 dolarlar civarı bir desteği var. Çok sorulan hisselere geçelim. Evet, Palantir'de biliyorsunuz şu yükselen kanalı takip etmiştik. Üstüne kırmıştı. Onaya geldi demiştik. Şurada bu hafta sonu videosunda. Hatta şunu da söyledik. Kanal içerisine atarsa kanal desteğine kadar gelmek isteyebilir. 50 günlük ortalamada artık orada demiştik. Evet, 152 dolar 52 günlük ortalaması, 50 günlük ortalaması ve şu anda 157 dolarda kapatmış yaklaşık Palantir. Şimdi burada kanal desteğine 50 günlük ortalamaya gelebilir. Tabii birçok şey görüyorsunuz, short pozisyonlar vesaire, ama şu anda Palantir hala boğa yapısında görünüyor. 50 günlük ortalamanın üstünde kaldığı sürece de yönü yukarı olmaya devam edecektir görüntüsünde. Ancak 50 günlük ortalamanın altındaki günlük kapanışlar artık Palantir'i 100 günlük ortalamaya doğru çekebilir ya da bir önceki zirvesine doğru aşağı çekebilir. Evet, AMD'ye geçelim. Burada da biliyorsunuz yine önemli direnç bölgesinden satış yedi ve dün de ciddi anlamda bir kırmızı mum oluştu. %5.44'lük bir düşüş gerçekleşti. Burada yatay desteğinde şu anda. Bu destekte aşağıya kırılırsa burada uzun zamandır takip ettiğimiz yükselen trendin desteğine temas gelebilir. O da 157-158 dolarlara doğru bir geri çekilme
olabilir. Evet, Nibis de burada bilanço ile birlikte önemli bir gap bırakmıştı. Şimdi burada bir bull flag yapıyor görüntüsünde. Burayı aşağıya kırarsa gap kapatmak isteyebilir. Eğer yukarı kırıp kapanışlar gelirse yukarıdaki hedeflerine doğru gitmek isteyebilir. İlk direnci de 76 dolar civarı. CoreView'a geçelim. CoreView'da şuradaki hareketi size söylemiştim. Bilanço ile birlikte çok ciddi satışlar geldi. Ve şuradaki 97 dolardaki desteğinin de dün altında kapanış yaptı. Bu bölge önemli. 97 doların üstüne tekrar atabilirse, orada kapanışlar yapabilirse oradaki artık dönüş mumlarını aramak lazım. Ancak şu anda bir long pozisyon açmak için uygun görünmüyor. Aşağıdaki desteği ise 83 dolar civarı. Hemen HUD'a geçelim. HUD'da da şu yükselen trendin korunduğundan bahsetmiştik. Dün ilk defa bu trendin altında bir kapanış geldi. %6,5 düşüş yaptı dün HUD. Bugün tekrar üstünü atıp kapanış yapar mı? Bunun takibi çok çok önemli. Eğer yapamazsa, bugün de altında kapanış yaparsa artık 50 günlük ortalamaya doğru geri çekilmesi çok olası olacaktır. Yükselişin devam edebilmesi için ise 117.52 dolar üstünde kapanışlar gerekli. Sofi'ye geçelim. Sofi'de de dünkü mum yine %6 düşüş mumuydu. Gövdeli ve iyi hacimli bir mum. Önceki mumu, hatta önceki iki mumu da yutan bir mumdu. O nedenle bence ben bu mumu önemsiyorum. Çünkü önemli bir yerde de geldi. Fibonacci 1618'de geldi. Önceki zirvesi biliyorsunuz, buraya bir temas olmuştu. Buradan sert bir mumla geri çekildi. Sofi'de şu anda dikkat edilmesi gereken nokta 22 dolar seviyesi. 22 dolar seviyesinin altında kapanış yaparsa 20 dolar, hatta 50 günlük ortalaması olan 19-70 dolar civarlarına kadar geri çekilme olabilir. Ama öncelikle bunları konuşabilmemiz için 22 dolar civarı altında kapanışlar gerekli. Burada kapanış gelmez, buralarda tekrar konsolide olup yukarı dönmek isterse de 24.50 dolar ilk direnci olacaktır tekrar. Evet, Upstart'ta da şu yükselen kırıldığında onayı almaya çalıştığından bahsetmiştik, düşüş onayı. Ama 200 günlük ortalama tutuyor demiştik. Dün 200 günlük ortalamanın da çok çok az altında bir kapanış aldı. Bugün Upstart'ı takip etmekte fayda var elinde bulunanlar için. Eğer yine 200 günlük ortalamanın altında kapanış yaparsa 100 günlük ortalaması olan 57-58 dolarlara kadar geri çekilmek isteyebilir. HIMS'e geçelim. HIMS'te de şu yükselen trend kırılmıştı ve düşüş başlamıştı. Bundan bahsetmiştik. 200 günlük ortalamasına kadar ya da şuradaki yatay desteği çok önemliydi. 41.20 dolarda. Oraya kadar bir geri çekilme beklenebilir demiştim. Hatta 39-42 dolar arasına gelirse de ben bir pozisyon almayı düşünüyorum demiştim. Yani ben 60 dolarlardan beri bu bölgeyi bekliyorum, biliyorsunuz. Videolarımda da çokça bahsettim. Dün 42.30 dolardan bir parça alımımı yaptım burada. Eğer 200 günlük ortalama civarına, yani şu anda 40.06 dolarda, buraya da bir temas gelirse bir parça da oradan almayı düşünebilirim. Yani ciddi bir düşüş oldu. Şuradan bakacak olursak zirvesinden %40-41 civarı düşmüş. Çok çok kısa bir sürede, yani zirvesini 31 Temmuz'da görmüş. Yaklaşık 20 günde iş günü olarak bakacak olursak da çok daha az bir günde geri gelmiş. Burada geri dönüş mumları aramak lazım. Yani 200 günlük ortalama civarı, şu yatay destek civarı bir geri dönüş mumu olursa da yine eklemeyi düşünebilirim. Evet, CrowdStrike'a bakalım. Şu düşeni bir türlü kıramadı. Üstünde kapanış yapamadı. Açılışlar yaptı ama hatta gün içi dün de kırmış. Ancak üstünde kapanış yapamadığı için pozisyon alamadık. Ben şunun kapanışını bekliyordum buranın üstünde. Pozisyon almak için, biliyorsunuz çokça da tweet attım. Ancak şu anda böyle bir kapanış gelmedi. 200 günlük ortalama aşağıda 404.52 dolar civarında. Buraya bir temas gelebilir. 200 günlük ortalamasından tepkilere bakmak lazım. Ancak long pozisyon için kesinlikle şu düşenin üstündeki günlük kapanışlar olmadan pozisyon almamakta fayda var. AppLovin'e geçelim. AppLovin'de de biliyorsunuz şu direnci kırmıştı bilanço sonrası. Burada bir konsolide olup belki 525 dolar olan zirvesine gitmek isteyebilir demiştik. Ancak dünkü düşüşten AppLovin'de nasibini aldı.
Ama bir problem görünmüyor. Neden? Çünkü şu yükselen trendini koruyor. Burada da 50 günlük ortalaması var. Yine burada dikkat edilmesi gereken nokta bence 50 günlük ortalamanın altında mı üstünde mi kapanışlar yapacak. 50 günlük ortalamanın üstündeki kapanışlarda pozitif, altında da dikkat etmek gerekir. Oscar'da biliyorsunuz önceki videolarımda hep buradaki 15.92-16 dolar hattının üstündeki kapanışları önemsediğimi söylemiştim. Buranın üstünde kapanış geldi. Onun da üstüne hatta gün içerisinde %6'lık bir yükseliş de gelmiş. Ama dün tabi bir düşüş günü olduğu için Oscar da bundan etkilenerek yatayda kapatmış. Ama bence 15.92 üstünde zaten 50 günlük ortalaması da 15.90'a gelmiş artık. Yani burası çok güzel bir destek olabilir Oscar'a. Ama buranın altındaki kapanışlarda gene stop olmak gerekir. 15.92 şu anda Oscar için bence en önemli seviye. Lemonade'e geçelim. Lemonade yine aslında nazaran daha iyi görünen şu anda teknik anlamda hisselerden. Dün ne kadar %4.25 düşmüş olsa da şuradaki konsolidasyon bölgesinin dışına çıkmadı. Bu önemli. Eğer yani burada 56 dolar altına bir sarkma olursa o zaman daha böyle önceki zirvesi olan 53-54 dolarlara gelmesi beklenebilir. Buradaki konsolidasyon bölgesinin nereye kırıp kapatacağı Lemonade'in de gideceği yön açısından çok çok önemli. Evet, İren'e bakalım. İren de dün ciddi anlamda hem hacimli hem de gövdeli bir kırmızı mum yapmış. %10'a yakın bir düşüşle kapatmış. Yine son 2 günün mumunu bir mumda geri almış ve şurada benim önem verdiğim önceki direnci, şimdi destek olan noktası olan 19 doların da altında kapanış yapmış. Bence İren için burası önemli bir nokta. Zaten red yediği yerde bir önce gördüğü zirvesi. Burada 19 dolar altı ya da üstü olarak İren'i düşünebiliriz. Rocket Lab'a geçelim. Rocket Lab şu konsolidasyon yatay düşen bölgesini burada bir konsolide olma çabasında uzatmaya devam ediyor. 50 günlük ortalamaya da artık çok yaklaştı. 39.66 şu anda 50 günlük ortalaması. Buradan bir tepki alacak mı? Buna bakmak gerekir. 50 günlük ortalamanın altındaki kapanışlarda da aşağıya 37-38 dolarlara ilk aşamada, sonrasında ise önceki zirvesi olan 33 dolar civarlarına geri çekilme yapabilir. Evet, ASTS'ye bakalım. ASTS'de de biliyorsunuz şu düşen üstüne attı ama hiç kırılım yapıp kapatmayı başaramadı. Buradaki 50 günlük ortalama çok güzel destek oluyor demiştik. Dün o desteğin de altında ciddi bir kapanış yaptı. %6.5'un biraz üstünde düşüşle günü kapattı. ASTS ile ilgili önceki videolarımda da önem verdiğim nokta 42.44 seviyesiydi biliyorsunuz. Bu bölge önemli. Bu bölgenin altındaki kapanışlar, zaten 50 günlüğün de altındayız artık. Daha aşağıya çekebilir ASTS'yi. Nereye çekebilir? 39 dolar olan önceki direnç desteği ve oranın da altında kapanışlar gelirse eğer 36 dolar civarlarına bir geri çekilme gerçekleşebilir. Hemen Archer'a geçelim. Archer'da da yine aslında 9 dolar seviyesi şu anda önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. 200 günlük ortalamada artık oraya epey yaklaştı. 8.86'da bu bölgenin altında ya da üstünde kapanışlar olarak Archer'a bakmak gerekiyor. Burada büyük bir kanal içerisinde hareketine devam ediyor. Zeta'da da biliyorsunuz şunu çizmiştik. Üstünde kapanış yapmıştı. Dün tabi Zeta'da bu düşüşten nasibini aldı. %3.5 civarı bir düşüşle kapattı. Ancak şuradaki destek noktası 18 dolarda ve 200 günlük ortalaması çok önemli. 17.33 dolarda. Bunun üstünde kaldığı sürece ben bir problem görmüyorum Zeta'da. Altındaki kapanışlar trade yapanlar için dikkat edilmesi gereken noktalar. Değerli metallere geçelim hemen. Altında biliyorsunuz şu sert mumla birlikte altında da kapanış yapmıştı 50 günlüğün. Bir short pozisyonu oluşmuş, bir short fırsatı oluşmuş olabilir demiştik. Buradan bir miktar daha geri çekilme gelmiş. Şimdi 100 günlük ortalamasından destek alma çabasında altın. Eğer 100 günlük ortalamanın da altında kapanışlar yaparsa artık aşağıda 3243-3245 bandına kadar bir geri çekilme olabilir. O nedenle elinde pozisyonu olanlar bu bölgeye dikkat etmeli. Gümüş altına nazaran daha flat pozisyonda demiştik ama gümüşte de artık yavaş yavaş bozulmalar, yani short yönlü pozisyon
işaretleri ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü 50 günlük ortalamam bugün şu anda altında. Tabi kapanışlar kesinlikle önemli. Kapanışa bakmak lazım. Ve şuradaki önemli desteğinin de altında. Eğer bu bölgede bir kapanış gelirse aşağıda 36-21 civarına kadar bir düşüş olabilir. Evet, kripto paraları da çok merak ediyorsunuz. Hemen onlara da bakalım. Burada kripto paralarda biliyorsunuz Bitcoin ile ilgili şurada bir filama çizmiştik. Bu filamayı yukarı kırmıştı. Ancak sert bir şekilde geri gelmişti. Onay mı almaya çalışıyor dedik. Ancak burada artık 116 bin civarında, 116 235'te long pozisyonları bence stop ettirdi. Ben burada zaten stop oldum. Sonrasında da iyi ki stop olmuşum. Çok ciddi bir kırmızı mum geldi. Ancak artık bence bu bayrağın bir işlevi kalmadı. Bu şekilde bakmak lazım. Yani artık şu anda burası bir konsolidasyon bölgesi mi olacak? Buna bakmak lazım. Çünkü 1618 Fibonacci noktasıyla önceki zirvesi olan 112.000 arasında şu anda bir zigzag çiziyor ve oradaki önemli desteğine de gelmiş. Bugünkü tepki Bitcoin için önemli. Burada tepki aramak gerekiyor şu anda. Evet, Ethereum'a geçiyoruz. Ethereum'da da biliyorsunuz pozisyonumu şu bölgede kapatmıştım. 4692 civarıydı sanırım. Çünkü neden kapatmıştım? O da çok açık. Haftalığa geçelim hemen. Evet, haftalıkta görüyorsunuz bu bölge artık zorlu bir direnç bölgesi. Yani 4700-4800 aralığı önemli bir direnç bölgesiydi. Hemen geçilemeyebilir diye düşündüm ki hemen de geçilemedi. Ve o nedenle burada pozisyonumu kapatmıştım. Önceki videomda bahsetmiştim. 4100 bandı, yani şu bölge, önceki zirvesi olan 4100 bandı çok çok önemli bir destek olacaktır. Şimdi buradan yine Ethereum'un tepkisine bakacağız. Burada dönüş mumları arayacağız. Ethereum için en iyi senaryo bugün buradan şu kırmızı mumu da yutan bir mumla şu düşenin üstünde kapanış olur, ama gelir mi tabii ki bilemeyiz. Eğer gelirse bir long pozisyon açabilirim. Ama buradan şu anda herhangi bir pozisyon açmam. Evet arkadaşlar, bir piyasa analizi ve değerlendirme videosunun daha sonuna geldik. Dün bir tweet attım biliyorsunuz, risk yönetimi ile ilgili. Yani bazı arkadaşlar anladı, bazı arkadaşlar anlayamadı, ama önemli olan şu: düşen piyasada pre-revenue şirketler ve büyüme hisseleri, büyüme şirketleri çok çok daha ciddi yaralar alır. Yani dün %10-15'lik bile düşüşler vardı. Bazı kağıtlarda haberlerle birlikte bu %30-40'ları vesaire buldu. Orası ayrı. Ama siz eğer portföyünüzün içindeki dengeleri doğru kurgulayamazsanız bu düşüşlerden ciddi yara alırsınız. Yani günde portföyü %7-8 düşen kişiler var. Bu bir günlük Nasdaq'ın %1,5'luk düşüşü için çok çok fazla bence. Tabii kazanırken yüzde ne bileyim 3'ler 5'ler havada uçuşuyor, ama geri gelişlerde de bu şekilde ciddi anlamda o kazançları geri vermiş oluyorsunuz. O nedenle sizden tek ricam, bütün yazılan çizilen hisse senetlerini kendiniz araştırmadan, kendiniz incelemeden, başınıza ne gelebilecek bunları öngörmeden kesinlikle işlem yapmayın. Ve portföy içi riskinizi lütfen dengede tutun. Bu hem sizin psikolojiniz açısından çok çok önemli, hem de yani paranız, herkesin parası çok değerli arkadaşlar. Kolay kazanmıyoruz, kolay kaybetmeyin. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.